Yunan, Türk, Arap ve İran baklavaları deneyeceğiz. Zioglu, he? Baklava Zioglu heißt der, oder? Den Baklava macht. Baklava Zioglu gibt's auch einen. Baklavacıoğlu. Baklavacı. Baklavacıoğlu. Ist der Sohn von dem Baklava Macher? Ja. Tam. Yani gerçekten bunu yemek için deliriyoruz şu anda. Çok heyecanlıyız. Cupcake şeklinde baklava yapmışlar gibi. Oh. Yaşadığım şehir Berlin'den herkese günaydınlar arkadaşlar. Geçen gün arkadaşlarımla otururken aklımıza geldi neden Berlin'den de videolar çekmiyoruz diye. Bu da o konuşmanın ürünü olarak ortaya çıkan bir video olacak. Bugün ne yapacağız? Bugün farklı lezzetleri deneyeceğiz. Yani tüm dünyanın mutfaklarına bu kadar çeşide erişebileceğiniz dünyada 3 şehir sayabilirim. Londra, New York ve Berlin. Fakat Berlin'de Londra ve New York'tan farklı olarak bir şey var. Berlin ucuz. Yani 10 euroya gerçekten karnınızı doyurabilirsiniz. Filipinler yemeği istiyorsunuz. Filipin mutfağını bulabilirsiniz. Halo halo dondurması yersiniz. Arap mutfağı mı istiyorsunuz? Direkt bulabilirsiniz. Endonez mutfağı mı istiyorsunuz? Malezya mutfağı mı istiyorsunuz? Bulabilirsiniz. Afrika yemekleri bulabilirsiniz. Ve bunların hepsini 10 birim fiyata yapabilirsiniz. Londra ve New York'ta bulamaz mısınız bunları? Bulursunuz. Yüksek kalitede bulursunuz Berlin'de olduğu gibi ama pahalı. Bugün bizim yapacağımız şey de biz baklava tadımı yapıyoruz bugün arkadaşlar. Yani biliyorsunuz Berlin bir göçmen şehri, çok fazla milletten insan yaşıyor burada. Ve sadece Türkler de değil. Bu yüzden sadece Türk baklavası denemeyeceğiz biz. Yunan, Türk, Arap ve İran baklavaları deneyeceğiz. Sonra bunları puanlayacağız. Bakalım hangilerini daha çok beğeneceğiz. Görüşmek üzere. İlk mekanımız benim de ismimle benzerlik gösteren Alas Greek Deli. Burada Yunan baklavasını denemeye geldik. Bu arada tadım ekibimizle tanıştırayım sizi. Çok sevdiğim arkadaşlarım Deniz ve Gizem. Merhaba. Evet, bugün tek başıma atlatamazdım kesinlikle mide fesadı geçirmeden. Hem muhabbetleriyle, sohbetleriyle hem de yemek yeme konusundaki destekleriyle iyi ki geldiler. Hep birlikte puanlayacağız yiyeceğimiz şeyleri. Daha sonradan bakalım hangi baklava kazanacak. Kalimera. Ich bin die Melina. Wir sind hier in Berlin am Oliverplatz Nummer 3. Wir haben ein kleines Café hier. Und da machen wir noch Burrata und viele griechische so Delikatessen-Sachen. Und wir freuen uns, wenn Sie zu Valentinstag vielleicht oder heute oder ein anderer Tag kommen und uns besuchen und unsere schöne Süßigkeiten oder herzhafte Sachen probieren, ja? Vielen lieben Dank Ja, für die Gastfreundschaft, ja? Danke, danke. Wir sagen immer auf Griechisch, Baklavadaki ist ein kleiner Baklavas. Und große heißt Baklavas dann, ne? Und jetzt sind Und- die Baklavadaki, Ja, ja? das sind Baklavadaki, ja. So kleine Baklava. Baklavadaki sind mehrere, Baklavadaki ist ein Stück.
Ja? Okey, Oh, wie Melinike. Alles klein? Heißt Nike. Ja? Melinike ist alles klein. Kocaman bir şey diyeceğim. Küçükten Kocaman büyüğe bir dizilmişler şey gibi. ve katman katman. Cevizli baklava bu arada arkadaşlar. Şey de var gibi, Antep fıstığı da var gibi içinde. Antep fıstığı da var ama esas olarak cevizli. Ana malzemesi cevizli. Hem cevizli hem de fıstıklı yapmışlar. Biz de merakla bekliyoruz. Bakalım beğenecek miyiz? Şimdi ilk durağımızda baklavadakileri, yani küçük baklavaları, normal boyutundan küçük Kijk, olan heißt der baklavaları. Baklava Zioglu, he? Baklava Zioglu heißt der, oder? Der Baklava macht. Baklava. Baklava Zioglu gibt's auch in Baklavacıoğlu. Baklava. Baklavacıoğlu. Ist der Sohn von dem Baklava Macher? Ya. Sehr schön. Bu arada burayı işleten hanımefendi o kadar tatlı ki sohbeti, enerjisi, muhabbeti, yani insanın morali bozuksa bile buraya geldiği zaman morali düzelir kesinlikle. Zaten konumunu da bırakırız videonun altına. Tabelayı da çektik. Şimdi nihayet baklavacıklarımızı yiyoruz. Bu nasıl bir baklava? Esas olarak cevizli baklava, fakat çevresinde de birazcık yaklaştırayım. Çevresinde de Antep fıstıkları da var aslında. Çok katmanlı. Yine dedik biz bugün Türk, Arap, İran, Yunan baklavalarını kıyaslayacağız. Çok olumlu karşıladı, güldü. Zaten dışarıda bizi gördü çekim yaparken. Gelin gelin dedi, burayı da çekin dedi. Bu her zaman olan bir şey değil. Evet, nihayet başlayabiliriz. Deniz. Okey, başlayalım. Yani nasıl yiyeceğimi bilmiyorum çünkü gerçekten Evet. çok şey. Birazcık sert bir kıvamı var. Evet. İçi de bayağı cevizli bu arada. İçi inanılmaz cevizli. Dur onu gösterelim. Sen ye abi. Şimdi şöyle. Ha, çok güzel. Bir de şurayı çek istersen. Şöyle. Baksanıza. Ne kadar inanılmaz. Şimdi tersten tabii ki damağa yapışsın, tadını alabilelim diye bir bakalım. Güzel taktik. Güzel değil mi? Çok beğendim. Türk baklavasına kıyasla şöyle bir yorum yapabilirim. Ja, İlginç bir aroma geliyor değil mi? Bir aroması var. Yani içinde tam olarak ne vardır bilmiyorum. Ama o aroma da benim hoşuma gitti bayağı. Niye gülüyorsun? Aromalı değil mi? Değil mi sende? Ne? O burada saçmalıyor. Bu arada tulumba tatlısı da videoda göreceksiniz. Çektim. Yerimiz yok kesinlikle. Yok sonunda yerdik. Eşek kadar büyük yapmışlar. Çok da güzel görünüyordu. Şimdi biz tadımlarımızı yaptık. Üçüncü arkadaşımız Gizem'in düşüncelerini de alacağız. Ama öncelikli olarak şimdi ilk tadım olduğu için çok kolay değil puan vermek. Ama 10 üzerinden puanlayalım diyoruz. Sen kaç verirsin Deniz buna? Arkadaşlar ben baklava takıldım diyeyim. Baklavadaki. Hepsini ağzıma attım ve konuşamadım o yüzden. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Çiğnemesi de zor oldu. Biraz ondan beri. Ben yemeye devam ediyorum. Sen 10 üzerinden kaç puan verirsin? Yunan baklavamıza. Buçuklu bir şey verebiliyor muyuz? 7,5 veririm. Ve diğer baklavaların şeyine göre, sonucuna göre belki biraz daha yükseltebilirim. Evet, değiştirebiliriz. Ben o yüzden ilk baklavamız olduğu için 7 puan veriyorum. Şimdi Gizem'e dönüyoruz. Gizem yiyecek. Bakalım o kaç puan verecek. Evet, şimdi Gizem'de sıra. Gizem yerken, yemeye başlarken, henüz yeme Gizem lütfen. Zor olduğunu biliyorum. Evet. Böyle bir şeyle baş etmenin. Ama biz şöyle yorumlar yapacağız. Mesela Deniz dedi ki bunun içinde kesinlikle ne var dedin? Tarçın ve karamelize bir tat var. Yani karamelize edilmiş şeker ve Evet. tarçın ya da doğrudan karamel ve tarçın tadı. Ben de kesinlikle tarçın olduğunu düşünüyorum. Bir de şeyi de severim yani yedikten sonra damakta Evet. kalmaya devam eden tatlar. Evet, bakalım Gizem ne düşünecek? Oh, afiyet olsun. Afiyet olsun. Nasıl? Çok değişik. Yani Değil mi? çok güzel bir aroması var. Bence karanfil de var diye düşündüm. Bak evet. Biz niye düşünmedik? Karanfil. Doğru. Doğru. Tabii ki.
Evet, kesinlikle karanfil var. Çok yiyeceğim birazdan hafır hafır. Bence çok yumuşak bir aroması var. Böyle şeker gibi değil. Gerçekten ağzınızın içine dolan şey şeker değil, aromalar. Çok sevdim. Gerçekten Devam çok edeceğim. bizden çok daha güzel anlattı sevgili Gizem. Teşekkürler. Bu arada bizim hesabımızda takip etmek için kafenin işletmecisi olan hanımefendi de şey yaptı, kağıt getirdi. Şimdi buna hesabımızı yazacağız. Siz de lütfen takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve olabildiği kadar yorum yapmayı unutmayın. Değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Bu sefer neredeyiz? Evet, şimdi Schöneberg semtine geldik. Charlottenburg'dan. Yoğun aromasıyla ilgimizi çeken ve beğenimizi kazanan Yunan baklavacıklarından sonra şimdi İran baklavası, Fars baklavası yemeye geldik. Kısa bir değerlendirmesini yaparsak Yunan baklavasının beğendik. İşte içinde karanfil ve tarçın aromaları yoğundu. Şerbeti rahatsız etmedi. Katman katmandı. Ev yapımı olduğu çok belliydi. Hem ceviz hem de fıstık kullanımı inanılmaz güzeldi. Şimdi arkadaşlara dönüp soracağım. Siz neler düşündünüz? Ben az önce puanımı söylememiştim. 8 puan veriyorum. Ve mekanın atmosferini çok sevdim. Kesinlikle günün sonunda yıldızımın orası olacağını şimdiden düşünüyorum. Sahibi ve kafenin genel tatlılığı sebebiyle. Evet, çok teşekkür ederim. Sen bu arada kaç vermiştin Deniz Ben ya? Sen yedi- 7,5 verdin. Ben en pinti olarak 7 verdim. Evet. Diğerlerine göre kararımı değiştirebilirim. Ben de aynı şekilde Senin düşünüyorum. bir final görüşünü alalım Yunan'la alakalı. Benim tek eleştiri noktam büyüklüğü değil ama biraz sertti. Evet, evet, sanki bence de bir iki sertti. gün önce yapılmış gibiydi. Evet, sertti. Ama Ee, tazeydi yine de ya. Yani yani böyle Bir iki gün olmuş her türlü. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Tamam. Yani dün akşam yapılmamış, onu anlayabiliyorum. O nedenle bölmesi zor oldu mesela. Yani gerçekten bıçakla bölmek gerekiyordu, çatalla. evet, gerçekten Bölemediğim öyle. için de hepsini ağzıma atmaya çalıştım. Sığmadı yani, çok zor. Ama o biraz da senin Yani- gerçek dışılığın yani Evet, kardeşim. Yani onu Yapmamak o kadar da yapmaya da bilirdin yani. Hani onu zorlamayabilirdin. Ben açıkçası Yunan baklavasının genel kıvamının bu olduğunu düşündüm. Evet. Yapıldığı günden Bu arada kuru olur normalde. Yani Yunan baklavası biraz daha kuru olur normalde. Burada farklı bir yorumu vardı. Şerbeti falan da şeydi ama tadı ilginçti. İlginç bir baklava yemiş olduğumuz için ben de mutluyum. Evet. Şimdi bakalım Fars baklavası, İran baklavası nasıl olacak? Evet. Yürüyelim, bir gidelim Fars bakalım. baklavasının bu Ha. arada şöyle bir özelliği var. İçerisinde kakule, gül suyu ve muskat. muskattan mı Evet. bahsettin? Muskat olduğu. Evet. söyleniyor. O yüzden Farklı. yine çok Pardon, aroma, muskat değil, safran. safran. Evet. Evet. Yani Ne çok oldu? aromatik bir lezzetle karşı karşıya kalacağız. Bakalım, heyecanlıyım ben de. Ben de, bakalım. Gidelim bakalım. Evet, mekana geldik. Çok renkli bir mekan, çok güzel bir mekan arkadaşlar. Sadece tatlı değil, İran'dan ve Farsça konuşulan ülkelerden dünya kadar ürün var burada. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Gelmenizi de tavsiye ederim. Şimdi biz buraya asıl gelme sebebimizle baş başa kalmak istiyoruz. Baklava ile. Bakalım nasıl şeylerle karşı karşıya kalacağız. Tabii arkadaşlar, İran'a gidip geleniniz varsa bunlar şekerler. Çaya bandırıyorsunuz, bu şekilde yiyorsunuz. Hepsi birbirinden güzel, safranlısı da var. Yine çok güzel, benim de İran seyahatlerimde vazgeçemediğim güzel İran tatlıları var. Biz şimdi baklava alacağız, ondan yiyeceğiz ve değerlendirmesini yapacağız. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Tahran adında bir aslında İran marketine geldik. Burada gösterdiğim gibi sadece tatlılar yok, başka şeyler de var. Elimizde bir tane değil, 2 tane ürün görüyorsunuz. Bir tanesi, ikisi de baklava bu arada, paklava dedi.
Kutusu muazzam bu arada gördüğünüz gibi. Şimdi diğeri ise buna fabrikasyon dedi. Bu kutuda olana fabrikasyon dedi. Bu da baklava dedi, ev yapımı dedi. Ama bu nasıl baklava? Şey gibi, muffin gibi. Evet. Gerçekten bayağı şaşırdık ama dedim ki ya bu ev yapımı baklava dedi. Bunu da deneyelim dedi. Bir yakın Bunu da çekim böyle alabilir gösterebilirsin. misin? Bu gerçekten cupcake'e benziyor. Evet, cupcake'e benziyor. Bundan da bir tane aldık, deneyeceğiz ama şu kutu açılımı yapalım. Yakınlaşır mısın? Güzel Yavaş tutuyor, yavaş. bakalım. Kutuya bakalım zaten. Kutuyu çekmiştin. Tam. Yani gerçekten bunu yemek için deliriyoruz şu anda. Çok heyecanlıyız. İlk olarak Gizem'den şeyi rica edeceğim. Yesin. Bir kaşık al. Ben de şunları sana vereyim. al. Aynen. Şimdi kaşıkla bir tane Tamam. Önce fabrikasyon olanı. dilimlerden alıyorum. Ama çıkarmak biraz zor olacak gibi. Evet. Evet. Hadi bakalım umarım Tam kaşığımız kazı kırılmaz. çalışması gibi oluyor bu arada şu anda. Hassas. Kaşığımız kırılmasın diye. Evet, kaşık kırılmasın. Dakika. Bir dokusuna bir Başardım. şey yap. Safran görüyorum. Evet, Şurada safran mesela var. bu taraftan çekersen safranı göreceksin. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. Gül suyu kesin var bunda zaten. Safranın böyle Kokusu da geliyor. Kokusu da geliyor. ipliğini görüyorum yani burada. Evet. Şurada şöyle. O zaman Ye bakalım. yiyorum. Nasıl? Beğenecek misin? Hazırız. Yalnız tepki çok komik. Şimdi ben bu. Yani o kadar farklı ki arkadaşlar. Aynen. O yüzden Kuru. bunu dedim. Aroması yine çok enteresan. Şimdi şu şekilde Sonra da bir bölerek kaşık hazırlıyorum. bir tekrar göstereyim. Birazcık yaklaşır mısın? Şimdi sanki içinde nuga varmış gibi. Böyle badem ezmesi olan tatlılar var ya, onlar varmış gibi. Evet. İçindeki kıvam biraz daha katman katman değil, macun gibi. Evet. Ve çok daha yoğun bir aroması var. Yani Yunan'la kıyaslanmaz. Çok daha yoğun bir aroması var. Sen de ye, kameramanınıza da verelim. Mesela ben un helvası gibi de diyebilirim içine. Kıvam olarak. Çok doğru. Un helvasına da benziyor. Evet. Böyle değişik bir baklava hamuruyla altında üstünde. Aroması kesinlikle daha değişik. En büyük porsiyon olarak aldığımız buydu. Ama bunu bitirmemize imkan yok. Bir de Evet. zaten 2 tane yediğiniz zaman bayağı yoğun bir Kesiyor. tatla karşı karşıya kalıyorsunuz. Benim yorumum şu. Ben buna 6,5 puan veriyorum. Çünkü Yunan'a 7 verdiğim için 6,5. Yoksa şimdi Yunan'ı değiştirmek istemiyorum. Bir 7'de kalsın, bu Ama 6,5. Yunan'la bunun arasında sadece yarım puan mı var senin için? Meraktan soruyorum. Şöyle söyleyeyim, yarım puandan fazlası var aslında. Ama bu da farklı bir tat olduğu için bana değişik bir şeyler gösterdi. O deneyime ben biraz daha lezzetten Anladım. daha ziyade, bir de bunu da yemedik daha. Şimdi bunu değerlendirirsek 6,5 dedim. Şimdi bunu ev baklavası dediği şey, bir de fabrikasyon bu. Ev yapımı da değil. Bildiğin kek bu. Bak ama kıvamı aslında bak içi Ama ben biraz da şey gibi, Şerbet şambali gibi içi. o nedir? Şambali bir şerbetli tatlı. Bak bir tane daha bölüyorum. Şeyi göreceksin. Tam Şöyle tuttum. Ben bak lifli gibi. Bak şöyle yapıyorsun bak. Höşmerimi biliyorsunuz. Evet. İçi höşmerim gibi bak. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ben deniyorum. Şerbetli bir kek bu benim için. Fakat ilginç bir şekilde bununla da çok büyük fark yok Bir aralarında. şey diyeceğim. Şerbetli Bu da baklava gerçekten. Yani cupcake şeklinde baklava yapmışlar gibi. Onlar için belki de baklava yapan şey bu içindeki dolgu. Evet. Bu da onun dolgunun aslında el yapılmış hali. belki de. Şimdi ben kameramanımızı da besleyeceğim. Bu arada bunun içindeki gül suyu tadını çok beğendim. Evet. Ev yapımı olanın. Tamam, bunu esas alarak 6,5 diyeyim Evet. ben. Şimdi geliyor. Tren gelecek. Oo, maşallah. Evet. Şu an nereye çekiyorsun? Seni. Puanımı veriyorum. Bu daha baklava gibi dilimli olan, kutunun içinde olan şeye ben 6 puan veriyorum. Yunan baklavasına 8 vermiştim. Tamam. Ya çok özel bir tat alamadım onda ama ben çok iyi tat alamıyorum bazen. Buna ise, bu bence kek olan şey, buna 7 puan veriyorum. Çünkü 7 puan. Bayağı cömertsin. Evet, çünkü çok güzel içinde böyle gül şerbeti tadı var. Aha. Ve ev yapımı olduğu belli. Bunu mesela normalde yerim.
O yüzden iyi puan Tamam, veriyorum. ben de bunu çok sevdim. Buna diğerine Yunan'a 7 puan verdiğim için buna 6,5 puan verdim. Ben de 6,5'a kabul ediyoruz. Sende de 7'yi kabul ediyoruz yüksek olan. Tamam. Çünkü İran baklavası bir kategori Evet. gibi. Ev yapımı. Bu arada hayatımda en baklava olmayan baklava da bu yani. Hani bayağı bildiğin kek. Kek. Ama baklava diyorlarsa baklavadır. Şimdi Aynen, kabul ediyorum. denize dönüyoruz yavaş yavaş. Denizcim, yiyorsun şu anda. Görüntü olarak en güzellerinden bir tanesi bu arada. Ağza Na- da giriyor, o iyi değil. Tabii hepsi ağza giriyor zaten. Hayır, öbürü büyüktü. Evet. O kolay yeniyor en azından. Hakimiyeti kolay yani. Evet. Sen ne düşündün abi şimdi? Ne düşünüyorsun? Bence baklavayı baklava yapan şeylerden bir tanesi katmanlı olması. Olması. Bizim için böyle bu. Ve Bizim için öyle ama biz çekiyoruz videoyu zaten. Aynen. Tamam. Kabul. Ve bunun Burada bir katmansız katman yok. Aynen. Evet, bir Şöyle şey gördüğümüz gibi. gibi bir katman var. Altında Evet. bir katman daha var. Ortasındaki şey ise- Cezerye gibi. Arası aslında biraz cezerye gibi değil mi? Evet. Yani şeyin tadı hoş olmuş her türlü. Evet. Safranın tadı her türlü bir Tabii safran bir kendisine belli ediyor. güzellik şey yapmış katmış yani Ama- bence de. Bence bu baklavanın yufkasının yanında, o katmanlarının yanında baklavayı baklava yapan şeylerden bir tanesi de ceviz olması içerisinde. Evet. Burada ceviz tadı gelmiyor. Yani bunda gelen tat gerçekten Bunda ceviz var mı peki? Yok helvamsı, yani. helvamsı bir tadı var. Evet. O nedenle Güzel ama ben baklava 5 değil puan de veriyorum. diyebilirim. 5 puan veriyorsun. Baya Allah Allah yani. Peki Akrep bunu- gibisin bununla yani. karşılaştırdığında kek gibi olanla. kek gibi olanla karşılaştım. Keki ben yani hiçbir katman olmadığı için Çok etkilenmedin baklavadan yani. saymadım. Anladım, tamam. Evet. Tamam, sen 5 verdin. Ben 6,5 verdim. Gizem de 7 verdi. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz birazcık mideleri dinlendirdik tabii ki. Fakat Charlottenburg ve Schöneberg'den sonra yani Almanya'nın, Berlin'in nezih olarak kabul edilebilecek mahallelerinden sonra Sonnenalle'ye geldik. Sonnenallee buranın Suriye'si ve Lübnan'ı olarak kabul edilen bir yer. Birazdan etrafı da göstereceğim. Burada Arap baklavası deneyeceğiz. Damaskus adı verilen bir yerde. Bakalım nasıl olacak. Evet, burası tam anlamıyla farklı bir ülke gibi arkadaşlar. Yani şehri bırakın, ülke bile farklı gibi. Latin harfleriyle çok fazla şey göremiyorsunuz burada. Genel olarak Arap dünyasından gelen, Arapça konuşulan ülkelerden gelen insanlar yaşıyorlar burada. Böyle yerler. Arap etkisi. Feyruz'un adında bir nargile kafe. Kaymaklı bir Evet, bir önce bu kaymaklı tatlı hakkındaki görüşlerinizi alalım. yani tam sakızı zaten gerçekten. Güzel değil mi? Ben de bayağı beğendim. Sen ne düşünüyorsun Gizem? Değil mi? Normalde eve alıyoruz. Çok güzel. Evet, şimdi Arap baklavamızı aldık, çıktık. Önce bir sizin yorumlarınızı almadan önce bir zoom yapacağım. Sonra ilk defa yiyeceksiniz. Baklavamız Çok fazla çeşit vardı. Çikolatalı da vardı, kaymaklı da vardı. Hangisi klasik diye sorduk, bunu gösterdi. Şimdi senden dinleyelim Deniz. Ne diyorsun? bu seferki baklavamız ilk baklavadan özellikle farklı olarak şerbetsiz ve
içerisindeki Antep fıstığı oranı benim gördüğüm kadarıyla en yüksek durumda ve ikinci Evet. baklavadan farklı olarak da katmanlaşmamız gördüğümüz gibi oldukça fazla. Katmanlaşmamız Evet. var, evet. Hatta yani Türk baklavalarından farklı olarak orta kısmı doğrudan Antep fıstığı ve ara katmanlaşma yapmadan üst katmanları çıkmışlar. Yani bence Türk baklavasından belirgin farkları da henüz yemeden bunu söyleyebiliriz. Kuru bir defa. Kuru görünüyor. Kuru Evet. görünüyor. Az şerbeti var. Sen ne diyorsun Gizem? Şu anda bunun beni etkilemesi çok zor artık. Çünkü günün saatleri ilerledi. Evet. Şimdiye kadar bol bol Daha iyi tatlımızı olması, yedik. çok daha iyi olması gerekiyor yani. Evet, çok Deniz çok yedi daha bu iyi. arada. Oğlum haber versene. Manyak. Nasıl abi? Bence 8,5 veririm ya. 8,5 veriyorsun. Evet. Çok iyi. Direkt. Sen Ben açıkçası benim için endüstriyel beklemiş baklava tadı bu. öyle mi? Ben Sen öyle kaç veriyorsun? Ben Diğerine 7 vermiştin İran'a. o zaman evet o zaman buna emeklerine saygısızlık olmasın diye 6 vereceğim. Tamam. Ama almam yani. Tamam. Evet. Şöyle bir yaklaştıralım. Netliyor mu bilmiyorum ama Arap baklavamız, klasik baklavamız bir deneyelim. Şöyle ters çevirelim. Yine adet yerini bulsun. Çok düşündün. Çok iyi şeyler demeyeceksin mi? Kötü değil. Ama suratın çok ciddi. Suratında böyle bir parlama, ışıldama olmadı. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yunan'ı 7,5'a yükseltiyorum. Buna 7 veriyorum. İran 6,5'ta kalıyor. Peki buna 7 verme. Mesela Yunan'a 7,5 verip buna sadece yarım puan düşük verme sebebin nedir? Ben çok düşük verdiğim için hani sizin gerekçelerinizi merak ettim. Malzemesi bol. Ve bence tadı güzel. Yani bakar mısın bak şu fıstık katmanına. Ve işçilik de var. Fakat kuru olduğu için çok benim damak zevkime hitap etmese bile Yunan'dan yarım puan düşük veririm yani yine. Kuruluğunun belli bir özelliği de diğer ikisini kaşıkla yerken bunu elle yiyebiliyor Evet. olmamız yani. Yani yemek keyfi açısından da bakalım Türk baklavasında ne olacak? Şimdi en sevdiğimiz Türk baklavacısına gideceğiz. Tabi burada sırf bu mahallede bile 5-6 tane baklavacı var. Biz bir tanesini seçtik. En çok keyifle gittiğimiz ve sevdiğimiz. Oturacağız. İnce belli bardakta çaylarımızı da söyleyeceğiz. Ve finalimizi yapacağız. Görüşürüz. Gireyim mi abi? Teşekkürler abi. Sağ olasın. Abi benim kendi ismimle Alas Sümer diye takip edersen sevinirim. Şu an Çin'e gitmiştim. O videolar var. Şimdi Berlin videoları da yapıyorum. Berlin'de yaşıyorum ben zaten. Şimdi böyle baklava videosu çekelim dedik. Teşekkürler abi sağ olasın. Alas Sümer. Ben yazarım abi sana istersen. Son durağımızdayız. Şehiroldu Antep baklavadayız. Dediğim gibi Berlin'de birçok baklavacı var ama biz en çok buraya geliyoruz. En çok burayı seviyoruz. Aslında tadını da biliyoruz. Fakat bunların üzerine bir de karnımız en çok da tokken daha zor beğenecek durumdayken gelelim bir tekrar deneyelim dedik. İnce belli bardakta çay dedik ama büyük bardakta çay söyledik. Birazcık hararetimizi alsın diye. Çok güzel görünüyor katman katman. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Klasik Antep fıstıklı baklavası söyledik zaten. Evet, şu anda benim söyleyeceğim bir şey yok. Söyleyeceğim bir şey yok. Tamam. O zaman başlıyoruz. Evet.
Şöyle. Hemen ben elle alacağım. Asıl tadı öyle çıkar. Ters de koyuyoruz. Böyle. Oh. Şerbeti ilk baklavamızdan farklı olarak içine güzel yedirilmiş. Daha az aromatik. Yerleşim genel olarak işte fıstıkların yerleşimi eşit. Ağızda dağılıyor. Tereyağı tadı alttan ve çok güzel şekilde geliyor. Ben inanılmaz beğendim. Benim buraya puanım 9,5. Neden 10 değil diye sorarsan bir cevabım da yok aslında. 10 da olabilir yani ama 9,5 diyelim. Gerçekten çok güzel. Sen kaç veriyorsun abi? Arap baklavamızda biraz yüksek sesle. Arap baklavamızda hoşuma giden şeylerden bir tanesi içeriğinin olan hamur oranına göre birazcık daha fazla olmasıydı. Burada tersinden hamur oranı biraz daha fazla ve onu dengeleyecek tereyağı tadını alıyoruz, notlarını alıyoruz. 8,5 veriyor. 8,5 veriyorsun. Tamam. Şimdi Gizem de yiyecek. Sonra kaç verdiğimizi toplayıp sonucu açıklayacağız. Bakın burada Gizem'in buna çok düşük vermemesi gerekiyor kazanması için. Bakalım ne düşündü Gizem? Şimdi alışkın olduğumuz tada geliyor. Evet bakalım biz çok beğendik. Bakalım Gizem de. Ve baskı var şu an. Yok bir baskı yok. Senin Dur şey mi yapayım? tersten damağında kalsın. Evet. Oh afiyet olsun. Ne diyorsun? Ha? Direkt ağzıma gelen tat tereyağı. Evet. Sevmez misin? Severim, çok güzel. Öncelikle yumuşacık. Sıvı çok güzel. Şerbeti çok güzel düzeltmiş. Fakat benim için yani bununla ilgili konuşacak olursam baskı tat bende şeker. Evet. Ben o yüzden Yunan baklavasını çok daha fazla beğendim. Tamam. Çünkü orada ağzımın içindeki tatlar bambaşkaydı. Hafif bir böyle şekerin yakıcı tadı yoktu yani. O yüzden benim için Yunan baklavası. Puanımı az önceki puanlarımı vermiştim. Güncelliyorum onları yayına koymazsa. Çünkü şimdiki Tamam. Evet. Yunan baklavası 9. 9'a çıkardın. 9. Tamam. Aromalarıyla şerbeti 9. Bu benim için 7,5. Evet. Arap baklavası 7. İran baklavası da 6,5. Tamam. Teşekkür ederiz oylaman için. Evet benim değerlendirmemse şöyle. Güne başladığımız Yunan baklavasını 7,5 puanda tutuyorum. Sonraki aslında kek olan baklava olmayan İran baklavası 6,5. Arap baklavası 7. Yani Yunan baklavasıyla İran baklavasının arasında. Burası 9,5. Ben de açık ara farkla Türk baklavası kazanmış vaziyette. Benim görüşüm bu. Evet, sana geldiklerimiz. Ben söyleyeceklerimi söyledim galiba. Evet. Sende ama böyle bir kıyasıya bir rekabet ve son anda kazanan bir şey var. Baklava evet. Var. Aynen. Onu biraz açıkla istersen. Yani günün ilerleyen saatleri olduğu için Zor beğeniyoruz. zor beğeniyoruz. Beğenmek de artık zorlaştı. Ağzımızın tadı yani tam olarak gitmiş olması gerekiyor önceki baklavanın tadının. Ve bu zor bir şey yani şekerli olduğu için. O nedenle yarım puan farkla Arap baklavasına göre daha iyi olduğunu söyledim. Evet. Görüşümü şekilde geliştirdim. O zaman yayınımızı kapatıyor muyuz? Yayınımızı kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha çok böyle video üretebilmemiz için kanalımızı takip edip videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizin favori baklavanız ne? Hatta favori tatlılarınız neler? Görsel olarak hangisi çok hoşunuza gitti? Bunları öğrenmek istiyoruz. Bir de Berlin'de gidip
tadına bakmamız, onunla ilgili içerik üretmemizi istediğiniz bir mekan önerisi varsa aşağı yorum olarak Aynen bekliyoruz. öyle. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bizi seyrettiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.